Merhabalar. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. O da öfke kontrolü. Ben uzman psikolojik danışman İbrahim Halil Şimşek. Bu kanalda bundan sonraki süreçte sizlere bilgilendirici rehberlik videoları hazırlıyor olacağım. Yeni videolardan haberdar olmak için mutlaka kanala abone olalım. Ve bu video bittiğinde de eğer videoyu beğendiysek beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Öfkenin tanımıyla başlayalım. Öfke dediğimiz şey aslında basit bir sinirlilik halinden yoğun bir hiddet durumuna varana kadar değişen duygusal bir durumdur. Öfke dediğimiz şey aslında burada şunu ifade etmeye çalışıyoruz. Çok basit düzeyde de olabilir. Sinir krizi geçirecek bir durumda da olabiliriz. Öfke dediğimiz şey biraz daha seviyesi gittikçe farklılaşan, kişiden kişiye, durumdan duruma, olaydan olaya değişen bir durum aslında diyebiliriz. Öfkenin tanımını yaptık. Yani öfkenin ne olduğundan az çok bahsetmiş olduk. Bir de öfkenin ne olmadığından bahsedelim. Çünkü öfkeyi iyi anlamamız için öfkenin ne olmadığını da iyi biliyor olmamız gerekiyor. Öfke bir problem çözme aracı değil, başkalarını suçlama biçimi değil veya şiddet gösterme sebebi de değil aslına baktığımızda. Veya başkalarını kontrol etme yolu da değil öfke. Bazen biz öfkelenerek istediğimiz şeyleri yaptırmaya çalışıyoruz ya. Örnek verelim. Bir olayda haklı olduğumuzu düşünelim veya tam tersi haksız olduğumuzu düşünelim. Haksızlığımızı biraz daha örtbas etmek için çıkışlarımız vardır ya bizim. Haksız olduğumuz halde kendimizi haklı pozisyona getirmek veyahut da daha iyi hissetmek için öfkeyi kullanabiliriz. Ne demek öyle gibi örneklerle biz kendimizi biraz daha haklı pozisyona sürüklemeye çalışabiliriz. Öfke bu da değildir. Şiddete ya da suç işlemenize zemin hazırlayacak bir şey de değildir aslında. Sebep de değildir. Bunları meşrulaştırmak için biz öfkeyi gerekçe gösteremeyiz. Öfke bunlardan bağımsız olarak kontrol edilmesi gereken, yönetilmesi gereken ve üzerine düşünülmesi gereken, farkındalık sahibi olunması gereken bir duygu hali diyebiliriz genel olarak öfke için. Öfkeyi bu şekilde kabul edersek kontrol etmemiz de çok daha kolay olacaktır. Öfkenin birkaç faydası da mutlaka var. Onlardan bir tanesi öfke uyarıcı bir işarettir. Tehditlere karşı bizi korur ve yeni öğrenmeler için de bir motivasyon kaynağıdır. Öfkenin sağlıklı ve işe yarar olabilmesi içinse inkar edilmemesi gerekiyor, bastırılmaması gerekiyor, kabul edilmesi gerekiyor, tanınması gerekiyor, kontrollü bir biçimde ifade edilmesi gerekiyor. Şimdi genel olarak öfkenin nedenlerine geçecek olursak birincisi engellenmişlik hissi, ikincisi kışkırtılma, üçüncüsü rahatsız edici uyaranlar, dördüncüsü kişisel haklara saygı gösterilmemesi. Bir kısa örnek verelim. En çok günlük hayatta engellenmiş hissediyoruz aslında ve bu yüzden öfkeleniyoruz genellikle. Özellikle Türk toplumu olarak. Burada okulda herhangi bir öğrenci olduğumuzu düşünelim. Tam topa vuracağız. Burada başkası gelip bizim yerimize topa vuruyor. Veya çok önemli bir toplantıdayız. Çok önemli bir şey söylemek üzereyken biri bizim sözümüzü kesiyor. Bu gibi durumlarda biz engellenmiş hissettiğimiz için, yani yapmak istediğimiz şeyi yapamadığımız için doğal olarak bir öfke duygusu hissediyoruz. Veya kışkırtıldığımızda normalden çok daha yüksek bir tepki verebiliyoruz. Örnek olarak normalde herhangi biri okulda kalemimizi izinsiz aldı. Bizim ona vereceğimiz tepki, Ahmet bir dahaki sefere benden izin alırsan daha iyi olurdur. Örnek olarak bunu söyleyebiliriz ama diyelim ki tabiri caizse arkadaşlarımız bizi gaza getirdi. İzinsiz kalemini aldı gibi tepkilerde biz belki normalin çok daha üstünde bir tepki vererek Ahmet'i belki itebiliriz veya çok daha yüksek bir öfke tepkisi gösterebiliriz. Bu gibi durumlarda aslında kışkırtmaya giriyor diyebiliriz. Genel olarak öfkeden az çok bahsettik. Öfkenin bir de çeşitlerine bakalım. Şimdi öfke dediğimiz zaman birinci olarak bahsedeceğimiz tür sürekli öfke. Sürekli öfke dediğimiz şey de olumsuz yaşantılar, travmalar gibi derinde hissettiğimiz, yani çok yoğun olarak hissettiğimiz yaşantıların devamı niteliğinde en küçük şeyleri bile bizim sinirlenmemiz, öfkelenmemiz sürekli öfkeyi gösterir. Diğeri, ikinci maddemiz içselleştirilmiş öfke. O da isminden daha az çok anladığımız gibi içselleştirdiğimiz, yansıtmadığımız öfke türü. Yansıtmamak iyi mi? Burada bu soru işareti aslında. Herkes bunu bir düşünsün. Yani ben öfkeleniyorum, bunu yansıtmıyorum, ortada da problem kalmıyor diyebiliriz. Ama yansıtmadığımızda bu defa ortaya mutsuzluk, depresyon gibi maalesef ki ruhsal bozukluklar geliyor. Peki sağlıklı yöntem nedir? Sağlıklı öfke türü nedir? O da dışsallaştırılmış öfke. Dışsallaştırılmış öfkede nedeni bilinen, öfkeye dış gözle bakılabilen ve en sağlıklı olan yöntem aslında dışsallaştırılmış öfke. Dışsallaştırılmış ne demek? Yani biz orada
orada öfkeyle tamamen bir bütün halde değiliz. Yani ben öfkeleniyorum eşittir kötü bir insanım. Ben öfkeleniyorum eşittir çevreme zarar veren bir insanım. Ben kötü bir insanım gibi bir durum söz konusu değil dışsallaştırılmış öfkede. Tabii bir de öfkenin belirtileri ve boyutları var. Öncelikle belirtilerden başlayalım. Öfke dediğimiz şey aslında iki tür belirtiden oluşuyor diyebiliriz. Yani biz bir insana baktığımızda öfkeli olup olmadığını, öfke hissedip hissetmediğini anlamak için iki farklı yöntemi kullanabiliriz. Birincisi doğrudan, ikincisi de dolaylı belirtiler. Şimdi doğrudan belirtiler ismi üzerinde direkt olarak gözlemleyebileceğimiz, doğrudan karşıdaki kişiye baktığımızda gözlemleyebileceğimiz belirtilerdir. Neler onlar? Birincisi, karşımızdaki kişi yüksek sesle konuşuyorsa, çevreye zarar verme eğilimi varsa, yani etrafındaki masaya, sandalyeye veya objelere zarar verme eğilimindeyse az çok buradan biz o kişinin öfkeli olduğunu, öfke hissettiğini anlarız. Ama asıl önemli olan ve öğrenmemiz gereken belirti türü dolaylı belirtiler. Yani direkt olarak belli değil, dolaylı yollarla öfkeli olduğunu karşı tarafa kişi hissettirmeye çalışıyor. Özellikle Türk toplumunda çok fazla kullanılıyor bu. Pasif agresif belirtiler arasında diyebiliriz. Başkalarından uzak durma isteği olabilir bu. Çok fazla mutsuzluk hissetme olabilir. Çok sessiz kalmak olabilir. Veya öfkesini ifade etmediği için bu defa tam tersi dışarıya değil kendi içine karşı bir suçluluk duygusu besleyebilir. Yani ben orada Ahmet'e o tepkiyi neden vermedim? Hakkımı neden savunmadım? Gibi kendi kendine duyulan bir suçluluk duygusu da burada vardır diyebiliriz. Şimdi boyutlarında ilk olarak fiziksel boyuttan başlayacağız. Şimdi burundan soluma olabilir. Terleme olabilir. Yani kişinin bedeninde biyolojik olarak gözlemleyebildiğimiz bizim belirtiler fiziksel boyutta olan belirtiler aslında diyebiliriz. Tabii bir yandan da sosyal boyutta olan belirtiler var. Onlar da nedir? Toplumun öfke ifade tarzlarını öncelikle bizler ne yaparız? Küçüklükten itibaren gözlemleriz, taklit ederiz veya özdeşleşiriz. Fark etmeksizin bir özdeşleşme durumuyla da biz sosyal boyutta öfkenin ifade ediliş biçimini öğrenmiş oluruz ve ona uygun da öfkemizi göstermeye çalışırız. Diğer boyutumuz bilişsel boyut. Öfkenin artış veya azalış durumunu bilişsel olarak kontrol edebiliyor muyuz kısmı. Zihnimiz bize kendimizi aşağılanmış hissettiğimizi düşündürdüğünde burada öfkemiz doğal olarak artacaktır. Yani zihnimiz bizim öfkemizi artırabilir, azaltabilir. Bu yüzden zihnimizle telkin yöntemlerini mutlaka biliyor olmamız gerekiyor ve olumlu tarafa hep, yani öfkemizi kontrol etme tarafına hep bunu kullanmamız gerekiyor. Gelin birlikte öfkenin ifade biçimlerine bakalım. Şimdi birincisi, saldırgan davranışlarla öfkemizi ifade edebiliriz. Onlar nelerdir? Bağırmak, kızmak, eşyaları tahrip etmek, çevreye yüksek sesle tepkiler vermek veya duvarları yumruklamak gibi aslında yüksek volümde dediğimiz tepkiler verdiğimizde biz biraz daha saldırgan bir ifade biçimi kullanmış oluyoruz genel itibariyle. Diğer boyutumuz, diğer ifade biçimimiz bastırılmış davranış. Bastırılmış davranışta ise şu var. Biz sürekli öfkeyi bastırmaya çalışıyoruz. Hayır, öfkelenmedim. Veyahut da hayır, bu öfkelenecek bir şey değil gibi kendimizi telkin yöntemiyle, doğru olmayan bir telkin yöntemiyle öfkemizi bastırmaya itiyoruz. Zamanında biz öfkemizi ifade edemediğimizde o içeride birikip bir yanardağ gibi düşünelim. Belli bir süre sonra farklı bir yerden veya aynı konudan patlak verecektir. Ve bu patlak çok daha büyük bir patlak olacaktır. Yanardağın lav püskürtmesini düşünelim ve çevreye verdiği zararı düşünelim. Peki biz neden öfkemizi kontrol etmek zorundayız? Veya öfkemizi kontrol etmek zorunda mıyız acaba? Bunu bir düşünelim. Öfke iyi ifade edilmediğinde bize saldırganlık, düşmanlık duyguları veyahut da ciddi sağlık problemleri olarak maalesef ki geri dönüyor. Bu yüzden de biz öfkemizi kontrol etmek zorundayız. Baş ağrısı olabilir, yüksek tansiyon olabilir, kalp damar ve mide bağırsak sistemi rahatsızlıklarına varana kadar aslında biyolojik ve ruhsal problemlerle bize geri dönüyor öfke. Öfkemizi kontrol etmediğimizde aslında bir yandan sağlığımızdan da olmuş oluyoruz. Bunun yanı sıra ruhsal problemlere de neden olmakta tabii ki öfkemizi kontrol etmediğimizde, edemediğimizde. Depresyon gibi, yeme bozuklukları gibi, madde bağımlılığı gibi veya sigara kullanımı gibi şeylere de aslında öfke kontrol bozukluğu bir yandan da zemin hazırlıyor. Yani
Yani aslında hem ruhsal hem de biyolojik olarak öfkenin bizim bedenimizde ve ruhsal durumumuzda, zihinsel durumumuzda çok fazla etkisi var. Bu yüzden de onu kontrol etmek zorundayız. Öfke aslında bir duygu. Tabii bir yandan kaygı gibi, kin gibi, hiciv gibi, öc alma gibi veya kıskançlık gibi veya düşmanlık gibi farklı duygularla da aslında birleşim, etkileşim halinde. Yani biz birine karşı düşmanlık hissediyorsak eşdeğer olarak aynı şekilde öfke de hissedebiliyoruz. Birine karşı nefret hissediyorsak veya hiddet hissediyorsak aynı şekilde öfke hissetmemiz de eşdeğer şekilde gerçekleşen bir durum. Bu duyguları saymamızın nedeni, bu duyguları hissettiğimizde de aslında öfkemizi çok iyi kontrol edebiliyor olmamız gerekiyor. Vereceğimiz kararları tam olarak nesnel ve öfkeden arındırılmış bir şekilde verebilmemiz için. Öfkeyi kimseye zarar vermeyecek şekilde ve bu duyguyu ifade etme becerisini kazanarak kontrol edebiliriz. İlk olarak öfkeyle başa çıkmak için mutlaka öfkenizle yüzleşmeniz gerekiyor. Ondan kaçmamanız gerekiyor ve iletişim becerilerini mutlaka öğrenmeniz gerekiyor. Onlardan da en önemlisi aslında ben dilini kullanmak. Ben dili dediğimiz şey bizlerin herhangi bir durumla alakalı kendimizi karşı tarafa aktarırken karşı tarafı suçlamadan bizim hissettiklerimizi karşıya anlatmak. Peki öfkemizi biz denetlemeye yönelik ne yapabiliriz? Şimdi bu zamana kadar hep kontrol etmekten bahsettik ama orada hep iyileştirmeye yönelik öneriler sunmuş olduk. Bir yandan da öfkemizi denetlemek, yani tamamen bir kontrol altına almak için ne yapabiliriz? İlk olarak bakacağımız şey öfke duygusuna evet ama zararlı davranışlara hayır. Bunu kendimize slogan haline getirmemiz gerekiyor. Peki bu sloganı kullandık. Sonra ne yapacağız? Sonrasında bakacağımız şeyler şunlar. Birincisi bağırmayacağız asla. İkincisi vurmayacağız. Bu bir kişi de olabilir, nesne de olabilir. Üçüncüsü kendimize zaman tanıyacağız. Öfkeli hissettiğimiz durumlarda kendimize biraz zaman tanımamız gerekiyor. Dördüncüsü öfkeli olduğumuz ortamdan hemen uzaklaşma imkanımız varsa mutlaka uzaklaşıyoruz. Ve son olarak sorunla kontrolünüzü yeniden kazandığınızda ancak uğraşırsanız çok daha faydalı olacaktır. Yani o an sizde kontrol yok. Zaten öfkelisiniz. Biraz daha sakinleştiğinizde sorunla mücadele etmeye çalışıyorsanız bu daha iyi bir kontrol demektir öfkeyle alakalı. Problemi mutlaka açığa kavuşturma evresinde mutlaka daha çok zaman geçirin. Yani çözümü daha çok arayın. Problemle vakit geçirmektense daha çok çözüme odaklanalım. Çevremizdekilere öfkelendiğimizde mutlaka onlara öfkelendiğimize dair bilgilendirme yapalım. Çünkü bilgilendirmeyi yapmadığımızda öfkeli olduğumuz bilinmediğinde öfkemizi daha da artıracak tepkilerle karşılaşabiliriz. Ve kişisel saldırılara asla cevap vermeyelim. Çünkü burada bunu şöyle örneklendirebiliriz. Zaten ortada küçük de olsa bir yangın var ve o yangını daha da yükseltecek bir kimyasal döküldüğünü düşünelim. Burada bunu kontrol etmek çok daha zor hale gelecektir. O yüzden de biz kişisel saldırılara öfkeli olduğumuzda özellikle ne olursa olsun yanıt vermemeye gayret göstereceğiz. Diğer nokta, öfke kontrolüyle alakalı yapmamız gereken tabii ki egzersizler de var. Bu egzersizleri uyguladığımızda öfkeli olduğumuz durumları kontrol etmemiz çok daha kolay olacaktır. Öfkeli olduğumuz durumlarda mutlaka 5 defa derin nefes alıp verelim ve içimizden 10'a kadar sayalım. Bu yöntem çok basit bir yöntemdir ama bir yandan da çok etkili bir yöntemdir aslına baktığımızda. Ve diğer bununla alakalı imkanınız varsa rahatlayabileceğiniz bir ortam, aşamalı olarak bir kas gevşetici egzersiz uygulayabilirsiniz. Diğer rahatlatacak egzersiz ise rahatlatıcı görsel hayaller kullanabilirsiniz. Bu ne demek? Şu demek aslında. Yine kendinize uygun bir ortam buldunuz, gözlerinizi kapattınız, istediğiniz bir şarkı çalıyor ve siz hayal ettiğiniz, bu Türkiye'de olabilir, dünyanın herhangi bir bölgesi olabilir veya tamamen dünyada dahi olmayan, tamamen sizin hayal ürününüz olan bir yere gittiniz ve o yerde de tam olarak istediğiniz şeyi gerçekleştiriyorsunuz. Bu sizin rahatlamanıza yardımcı olacak. Örnek verecek olursak ben balık tutmaktan keyif alıyorum. Balık tutabileceğim deniz kenarında çok güzel bir yer hayal ediyorum ve orada da kendimce daha iyi bir avlanma yaparak rahatlama sağlayabiliyorum. Bu yöntemde dediğim gibi görsel hayaller, görsel imgeleme yöntemi diyebiliriz. Diğer tekniğimiz 4D kuralı. Yani birincisi duralım, ikincisi düşünelim, üçüncüsü duygularımızı kontrol edelim. Yani öfkeyle bütünleşik olan o düşmanlık, kin, nefret gibi duygulardan kendimizi arındırarak,
Dördüncüsü, yapmamız gereken davranışı sergileyelim. Şimdi genel olarak öfkeden bahsettik. Öfkenin yöntemlerinden bahsettik. Boyutlarından bahsettik. Öfkenin sağlıklı mı sağlıksız mı olduğundan, faydalarından bahsettik. Hangi durumlarda nasıl tepki verilmesi gerektiğinden bahsettik. Öfkenin çeşitlerinden bahsettik. Ve yavaş yavaş aslında sona doğru geliyoruz. Tüm bunları toparlayacak olursak aslında şunu kabul etmemiz gerekiyor ki öfke doğal bir duygu. Ve onu doğru bir şekilde biz ancak ifade edebilirsek bizim için hayat kalitemizi artıracak bir duygu haline geliyor. Ancak biz öfkeyi doğru bir şekilde kontrol edemiyorsak, ifade edemiyorsak, kabul etmiyorsak burada hayat kalitemizi çok daha düşük seviyelere çekiyor. Bugün öğrendiklerimizi uygulayarak daha sakin ve kontrollü bir hayat, yaşam sürmeniz büyük ihtimalle daha kolay olacaktır. O yüzden de videonun başından itibaren ifade etmiş olduğumuz egzersizler, yöntemler veya bilgilendirici kısımlar, bunları mutlaka öğrenelim ve uygulamaya gayret gösterelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istedikleriniz olursa veya geri bildirimde bulunmak isterseniz mutlaka yorumlarda bunu ifade etmeyi unutmayın. Yorumlar bizim için önemli, benim için önemli. Yorumları tek tek okuyorum ve onlara geri bildirim anlamında cevap yazmayı da ihmal etmeyeceğim. Bunu da ifade etmiş olayım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sonraki videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.